Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok farklı börek gibi kat kat açılan merdane ile açacağımız değişik bir poğaça tarifim var. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir poğaça tarifi. Poğaçamızda kullanacağımız malzemeler 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 pakette mayamız vardı. Onu da dökelim. Çırpıcıyla güzelce mayamız eriyene kadar çırpalım. Daha sonra kalan malzemelerimizi koyacağız. İki tane yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 5 bardak un, 3 bardağını koydum, geri kalanını yavaş yavaş aktaracağım. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunları da tamamını ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Poğaçamız mayalı bir poğaça ama mayalandırmadan hamurumuzu yoğurur yoğurmaz yapmaya başlayacağız. Hem yapımı çok farklı hem de lezzeti çok farklı. Gerçekten beğeneceğinizi umduğum bir poğaça olacak. 4 bardak unumuzu eklemiştik. 1 bardak daha ekleyeceğim şimdi. Toplamda 5 bardak un eklemiş olacağım. Un ölçüsü her zaman farklılık gösterebilir. Yumurtanın büyüklüğünden, yoğurdun cıvıklığından mutlaka farklılık gösterebilir. Siz kendi el ayarınızda yumuşak, sert olmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumuzu pürüzsüz bir hal alana kadar birkaç dakika yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Masamı biraz toparladıktan sonra açmaya başlayalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya ayıralım. Hamuru mayalandırmadan poğaçalarımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu poğaçanın diğer bir güzel tarafı da diğer mayalı poğaçalar gibi hemen bayatlamıyor olması. Birkaç gün beklese bile çok güzel, lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sıcak sıcakken ayrı bir güzel, soğuduğu zaman ayrı bir güzel poğaça. Severek yaptığım güzel bir poğaça tarifi. Açabildiğiniz kadar merdane ile büyük açabilirsiniz. Ne kadar büyük açarsak katları da o kadar fazla olur. Onun için açabildiğimiz kadar büyük açalım. Hamurumuz yumuşacık, çok rahat açılabilen bir hamur. Yorulmadan çok rahat açabilirsiniz. Açtığımız yufkayı bir kenara alalım. İkinci yufkamızı da aynı şekilde açalım. Bu arada açtığımız yufkaların arasına 125 gram tereyağı erittim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra tereyağımızı da eritip hazırlarsak daha kolay olur. Hem de birazcık soğumuş olur, sıcak olmasın. Yufkamızın arasına tamamına hiç boşluk kalmayacak şekilde sürelim. İkinci yufkamızı üzerine serelim. Tekrar üzerine tereyağı süreceğiz. Şöyle yufkamızın her yerini toparlayıp düzeltelim. Üzerine tereyağını gezdirelim tekrar. Hiç boşluk kalmayacak şekilde tereyağını sürelim. Yufkamızı kenarından çok fazla sıkıştırmadan
şöyle yavaş yavaş saralım. Çok fazla bastırmadan yufkamızı rulo haline getirelim. Yufkamızın arasına sürdüğümüz tereyağları donana kadar buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Bu ne kadar uzun süre kalırsa o kadar daha iyi olur. Eğer zamanınız varsa birkaç saat önceden hazırlayıp bekletebilirsiniz. Hazırladığımız yufkayı büyük bir tabak içerisine alalım. Diğer yufkamızı açana kadar buzdolabında bekletelim. Arada masanın üzerine dökülen yağları sildim. Diğer yufkalarımız yapışmasın, daha rahat açabilmek için. Kalan yufkalarımızı da aynı şekilde açabildiğimiz kadar büyüklükte açalım. Açtığımız yufkayı bir kenara alalım. İkinci yufkamızı da aynı şekilde açalım. Yufkamızı da hazırladık. Arasına tereyağını sürelim. Hiç boşluk kalmayacak şekilde her yerine gelecek şekilde sürelim. Diğer yufkamızı da üzerine kapatalım. Şöyle etrafında düzeltelim, ikisi eşit olsun aynı şekilde. Kalan tereyağımızı da üzerine sürelim. Tamamını dökelim. Toplama tam 125 gram tereyağı kullandım. Güzelce sürdükten sonra aynı şekilde rulo halinde saralım. Sardıktan sonra diğer tabağımızın içerisine koyalım. Diğer yufkamızın yanına. Buzdolabında en az 1 saat bekletelim. Dediğim gibi eğer zamanınız varsa daha erkenden yapıp bırakabilirsiniz. Uzun süre beklerse çok daha güzel olur. Tereyağları iyice donmuş olur. 1 saat beklettim ben. 1 saat sonrasında artık yapmaya başlayabilirim. 2 parmak genişliğinde yufkalarımızı kesiyoruz. Çok küçük olmasın. Kestiğimiz yufkaların uç kısımlarından, kesilen kısımlardan şöyle uçlarını toparlayıp büzüştürüp kapatalım. Hafiften bastıralım. Daha sonra merdane ile açacağız. Şöyle kesilen kısımlardan, uçlardan büzüştürüp kapatalım. Tamamını bu şekilde yapalım. Hafiften bastıralım. Merdane ile çok bastırmadan şöyle hafiften bastırıp içerisine peynir ve maydanoz iç harcı hazırlamıştım. Ondan koyalım. Tam orta kısmına koyalım. Şöyle uç kısımlarını bastırmadan kenardan şöyle baş parmağımızın kenar kısmıyla bastıralım. Tekrar göstermek istiyorum. Merdane ile biraz açalım. İçerisine iç harcından koyalım. Şöyle bu şekilde bastırıp kapatalım.
Bir tepsiyi peynirli yaptım. Diğer kalanlarını da boş yapacağım. İçine bir şey koymadan bu şekilde kapatıp bastıracağım. Hazırladığımız poğaçaların üzerine sürmek için 2 yumurta sarısını ayırmıştım. Üzerine 1 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Bunları güzelce çırpalım. Poğaçalarımızın üzerine sürelim. Yumurta sarısının içerisine mutlaka 1 kaşık ya yoğurt ya da süt olabilir. Poğaçalar bu şekilde çok daha güzel kızarıyor arkadaşlar. Üzerine çörek otu ve susam da dökelim. Poğaçalarımızı hiç bekletmeden fırına götürelim. 190 derecede alt üst ayarda üstü kızarana kadar pişirelim. Poğaçalar pişmeye hazır. Poğaçalar pişerken fırın çekimi yapmıştım. Gerçekten muhteşem görünüyorlar şu an. Çok da güzel kabardılar. Yalnız içerisine kullandığım peynir biraz yağlı olduğu için tamamı eridi. Biraz dışarı taştılar. Poğaçalar nefis görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Nar gibi kızardı. İkinci tepsimiz de pişiyor. Poğaçalarımız da pişti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok farklı bir poğaça oldu. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Yumuşacık, içerisi kat kat katmer gibi poğaça arkadaşlar. Bugün de farklı bir tarif olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.